Merhaba arkadaşlar, Tek Otantik Sanat Atölyesi internet kursumuza hoş geldiniz. 5 dakikada bir yüzük nasıl yapılır? Bunun tarifini paylaşacağım sizlerle. Bunun için elimdeki malzemeler: yuvarlak uçlu pensem var, karga burnum var, yan keskim var. Ayrıca şunu belirtmek isterim. Elinizde eğer içinde bakır tel olan kablolarınız varsa o bakır teller bu tür modeller için bulunmaz malzemelerdir arkadaşlar. Kıymetli malzemelerdir. Onları da değerlendirebilirsiniz. Bir de benim böyle kocaman bir cetvelim var. Tellerin ölçüsünü alabilmek için. Bu modelde sarı tel kullanacağım. Bakır rengine yakın bir sarı tel bu. Ben bu rengi kullanmayı çok seviyorum. 35 santim kadar kesmemiz yeterli. Milimi milimine aynı olması gerekmiyor. Ortalama 35 santim olacak arkadaşlar. Ben bu şekilde 5 tel keseceğim. Siz bu sayıyı oluşturacağınız modele göre arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tellerimizi kestik. Böyle bir araya getireceğiz tellerimizi. Hemen hemen uçlarını eşitleyeceğiz. Tellerin tam orta kısmından şu şekilde büküyoruz. Evet, sıra geldi yüzük ölçüsünü almaya. Ben bunun için bir tahta kalemi kullanıyorum. Siz herhangi bir silindir şeklinde nesne kullanabilirsiniz. Normalde bizim parmağımızda olan bir yüzüğü çıkarıyoruz. Bu silindire geçiriyoruz. Bakın tam buraya denk geldi arkadaşlar. Ben bunun yarım santim ötesini kullanacağım. Çünkü yüzüğü yaparken tellerle oynadığımız için, çeşitli şekiller verdiğimiz için daralmalar olabiliyor. Tam bu ölçünün yarım santim yukarısı arkadaşlar. Yüzük ölçümüz. Tam oraya denk gelen kısma tellerimi sarıyorum. Şu şekilde. Ve büküyorum. Tam bu şekilde. Evet, yüzük ölçüsüyle işimiz bitti. Telleri ayırıyorum. Tasarımımız için yüzüğümüzün halkası hazır. Eliniz bu tekniğe alıştığı zaman 5 dakikada birbirinden farklı tasarım yüzükler yapabileceksiniz arkadaşlar. Hepsi tek tasarım olacak çünkü yüzük genelde doğaçlama gelişiyor. Telin bir tanesini alttan sarıyorum etrafına ki biraz daha sağlam olsun. Sabitleyelim telleri diye. Evet. Şimdi ilk önce şu benim bulduğum, çok beğendiğim turkuaz rengi taşımızı en ortaya alalım. Şu mesafede kesiyorum. Buraya telimizi şu şekilde bükeceğim. Bakın arkadaşlar, tel sabit. Yuvarlak uçlu pensemiz hareket halinde. Bunu boncuğun dibine kadar sağlamca büktüğünüz zaman boncuk burada sabitleniyor. Şimdi artık diğer tellerle istediğim gibi oynayabilir, şekil verebilirim. İlk önce bir helezonik şekil yapalım arkadaşlar. Bu telimizi seçtim. Az önce yaptığım şeklin daha uzununu uygulayacağım. Evet, gördüğünüz gibi tel iki parmağımızın ortasında sabit. Yuvarlak uçlu pensemiz hareket halinde. Biraz yavaş yapalım. Bakın, bırakıyorum, döndürüyorum, çeviriyorum. Bırakıyorum, döndürüyorum. Teli çeviriyorum.
Bundan bir tane daha yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Bu helezonik şeklim de tamam. Dediğim gibi modeli yaparken ortaya çıkıyor tam olarak şekil. Ve ben şu kısma da bir helezonik şekil yapmak istiyorum. Birbirinden bağlantısız 3 tane helezonik şeklim oluştu. Şimdi ben bunu diğer telleri ve boncukları kullanarak birbirlerine onları sabitleyeceğim. Şu taraftan bir tele mesela şunu seçelim ki şöyle dolayabilelim boncuk dizip. Şimdi tatlı bir renk alıp canlılık katacak bir renk. Turkuazla bence turuncu güzel gider. Bu boncuğu buradan geçiriyorum. Bu helezonik şekilde şu şekilde birleştiriyorum. Bakın. Şurada kullanabileceğim, birbirine bağlantı kurmak için kullanabileceğim telim var. Bu teli de buradan geçiriyorum ve yine boncuk takacağım. Böyle burada beğendiğim renklerden kırmızı, mor, renkli bir yüzük olacak. Bakın mesela nazar boncuğu buldum burada. Bunu da ekleyelim. Evet, şu şeklimize ulaşmak için bu boncuk sayısı yeterli. Bu helezonik şeklini de içinden geçiriyorum telime. Bakın yüzük şeklimiz ortaya çıkmaya başladı. Evet. Bu teli de burada bırakıyorum arkadaşlar. Daha sonra kullanmak için. Ve şuraya da bir helezonik şekil yapıyorum. Evet, yine burada buraya yakın bir telim var. Bu diğer teli bunun içinden geçireceğim. Telleri hep birbirine bağlantı yapıyoruz bu şekilde. Bakın. Böyle sabitlendi bile. Evet. Şurada da bir bağlantı yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi her şey doğaçlama gelişiyor. Bakın. Hoş bir şekil oldu. Şu teli şuradan geçireyim. Benim sevdiğim bir yuvarlak şekil var. Bu sefer bu şekilde kıvırıyorum telimi. Belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra elimle kıvırıyorum. Ki teli fazla zedelemeyelim. Buraya bunu sabitleyebilirim. Daha sağlam bir şekilde sabitlemek için şu yandaki teli hemen bunun içinden geçiriyorum. Bu geçirdiğim teli de kıvıracağım arkadaşlar. Bu sefer bu teli alalım. Şöyle alttan dolayarak gidelim arkadaşlar. Şu şeklin içinden şöyle geçirelim. Bakın. Tepeye yaklaştık. Hem bunu şu yuvarlak şeklimizi sabitlemiş olduk. Hem de boncuğun tepesine yaklaştık. Hazır buraya gelmişken güzel bir renk verebiliriz buraya. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Malzemelerin tıpatıp benim kullandıklarımın aynısı olması şart değil. Elinizde ne varsa siz bu tekniklerle değerlendirebilirsiniz. Hatta yorumlara değerlendirmek istediğiniz malzemeleri bana yazarsanız, mesela benim evde düğmelerim var, benim evimde şu tip boncuklarım var diye, onlara yönelik de tasarım videoları hazırlayabilirim sizlere.
Tepedeki telimizden de geçirdik. Bunu yine yuvarlak bir şekilde sonlandıralım. Evet, yüzüğümüz şekillenmeye başladı ve elimde hala 2 telim var. Mesela diyelim ki siz bunu yeterli görüyorsunuz yüzüğünüz için. O zaman bu telleri dipten sararak, sabitleyerek ve keserek bu tellerden bu şekilde kurtulabilirsiniz. Ama eğer tasarıma devam etmek istiyorsanız buralara da boncuklar ekleyerek yakıştırdığınız çeşitli şekilleri uygulayabilirsiniz. Ben kendim için bunu yeterli görüyorum. Ve dibe bu telleri sarıyorum. Dipte sizi rahatsız etmeyecek şekilde bunları kesip ucunu kıvırıp yüzüğün içine gömebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu sefer otantik tarzda olan yüzüğümüz hazır. Tek Otantik Sanat Atölyesi internet kursumuza kayıt yaptırmanız için abone olmanız yeterli. Zile bastığınızda ben hep burada olacağım.